Merhaba, Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en gizemli ve güçlü koruyucularından biri olan Ejder Yılan'ın inanılmaz hikayesini paylaşacağım. Bu, sadece bir ejder hikayesi değil, aynı zamanda toprak altındaki gizli dünyaların, antik koruyuculuğun ve doğayla olan kutsal bağın hikayesidir. Ejder Yılan, Türk mitolojisinde yer altında yaşayan dev bir yaratık olarak bilinir. O, hem yılan hem de ejderin özelliklerini taşıyan, toprağın derinliklerinde hüküm süren efsanevi bir varlıktır. Uzunluğu kilometrelerce olan bu devasa yaratık, yerkürenin dengesini koruyan, doğal felaketleri önleyen ve yeraltı hazinelerini saklayan kutsal bir koruyucudur. Bu gizemli varlık, insanlardan gizlenen ama onları koruyan, görünmeyen ama her zaman var olan bir güçtür. Onun hikayesi, doğaya saygının, toprağa minnettarlığın ve görünmeyen koruyucuların önemini anlatan derin bir efsanedir. Ejder Yılan'ın en önemli özelliği, dünyayla olan organik bağıdır. O sadece toprak altında yaşayan bir yaratık değil, aynı zamanda yerkürenin yaşayan ruhu, doğanın bilinçli temsilcisidir. Bu efsanevi yaratığın krallığı, insan gözünün göremediği derinliklerde kurulmuş, kristal mağaralar ve yeraltı nehirleriyle süslenmiş hayal ötesi bir dünyadır. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu gizemli ve büyüleyici hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla mistik efsane keşfetmek istiyorsanız, abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızla hangi gizli yaratığın hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Bu videoda, Ejder Yılan'ın yeraltı krallığının kurulmasını, koruyuculuk görevlerini, insanlarla olan gizli ilişkisini ve doğal dengedeki rolünü keşfedeceğiz. Hazırsanız toprağın derinliklerine inelim ve bu devasa koruyucunun sırlarını öğrenelim. Ejder Yılan'ın hikayesi, dünyanın henüz şekillenmekte olduğu, kıtaların henüz yerlerini bulmadığı primordial dönemlerde başlar. O zamanlar yerküre sürekli hareket halindeydi ve bu hareketler büyük kaos yaratıyordu. Tengri, dünyayı stabilize etmek için özel bir koruyucu yaratmaya karar verdi. Bu koruyucu, toprağın derinliklerinde yaşayacak, yerkürenin hareketlerini kontrol edecek ve jeolojik dengeyi sağlayacaktı. İlk adım olarak en saf toprak elementini ve en güçlü su elementini birleştirdi. Bu iki elementin birleşiminden çamurdan daha güçlü, topraktan daha yumuşak özel bir madde ortaya çıktı. Sonra bu maddeye yaşam verdi. Ama bu sıradan bir yaşam değildi. Bu yaşam hem organik hem inorganik, hem bireysel hem kolektif, hem fiziksel hem ruhsal özellikler taşıyordu. Yaratılan varlık başlangıçta küçüktü ama büyüme potansiyeli sınırsızdı. Tengri ona toprağın altında büyümek, güçlenmek ve yerküreyi sarmalamak görevini verdi. Bu görev kolay değildi. Ejder Yılan, toprak katmanlarını delip geçmek, kaya formasyonlarını hareket ettirmek, yeraltı su kaynaklarını yönlendirmek zorundaydı. İlk yüzyıllar boyunca sadece büyüdü ve güçlendi. Her geçen gün vücudu biraz daha uzuyor, gücü biraz daha artıyordu. Zamanla kilometrelerce uzunluğa ulaştı. En önemli keşfi toprağın altında var olan gizli dünyaları fark etmesiydi. Bu dünyalar sadece boş mağaralar değil, aynı zamanda kristal oluşumlar, yeraltı gölleri ve mineral zenginlikleriyle dolu kompleks sistemlerdi. Ejder Yılan, bu sistemleri organize etmeye, onları birbirine bağlamaya ve kendi krallığını kurmaya başladı. Bu krallık sadece fiziksel bir alan değil, aynı zamanda ruhsal bir güç merkezi olacaktı. Yer altındaki potansiyeli keşfettikten sonra Ejder Yılan kendi krallığını kurmaya başladı. Bu krallık, yeryüzündeki her medeniyetten daha karmaşık ve büyüleyici olacaktı. İlk olarak ana sarayın yerini belirledi. Bu yer, dünyanın geometrik merkezine en yakın nokta, tüm kıtaların altından geçen ana enerji hatlarının kesiştiği özel bir bölgeydi. Sarayın inşası normal inşaat teknikleriyle mümkün değildi. Ejder Yılan, kendi vücudunun gücünü kullanarak kayaları şekillendirdi. Kristalleri büyüttü, su yollarını açtı. Ana salon, dev bir kristal mağara olarak tasarlandı. Tavanı, binlerce yıl boyunca doğal olarak oluşmuş stalaktitlerle süslenmişti. Duvarları, çeşitli minerallerden kaynaklanan rengarenk ışıklarla aydınlanıyordu. Krallığın en özel bölümü yaşam çeşmesiydi. Bu çeşme,
Yeraltı su kaynaklarının buluştuğu nokta, tüm canlılığın kaynağı olarak kabul ediliyordu. Hazine odaları sadece altın ve gümüş değil, aynı zamanda nadir mineraller, kristaller ve doğanın en değerli taşlarıyla doluydu. Ama bu hazineler biriktirmek için değil, gerektiğinde yeryüzüne çıkarılmak için saklanıyordu. En etkileyici özelliği taht odasıydı. Ejder yılanın devasa boyutları için tasarlanan bu oda, onun tüm vücudunu rahatça barındırabiliyordu. Taht, tek parça obsidyen taşından yapılmıştı. Krallığın dolaşım sistemi dar tünellerden oluşuyordu. Bu tüneller, ejder yılanın vücudunun hareket etmesiyle açılmış doğal bir metro sistemi gibiydi. En önemli özelliği, krallığın yaşayan bir organizma gibi sürekli büyümesi ve değişmesiydi. Ejder yılan hareket ettikçe yeni odalar açılıyor, yeni bağlantılar kuruluyordu. Bu krallığın sınırları sadece fiziksel değildi. O, aynı zamanda ruhsal bir boyut, doğayla iletişim kurulan kutsal bir mekandı. Krallığını kurduktan sonra ejder yılanın asıl görevi başladı. Yeryüzünü ve onun üzerinde yaşayan tüm canlıları korumak. Bu görev hem görünür hem görünmez tehlikelere karşı mücadeleyi içeriyordu. İlk büyük sorumluluğu jeolojik istikrarı sağlamaktı. Yerkürenin hareketleri, depremler, volkanik patlamalar, bunların hepsi kontrol edilmesi gereken doğal güçlerdi. Ejder yılan, büyük depremler hissedildiğinde devreye giriyordu. O, kendi devasa vücudunu kullanarak tektonik plakaların hareketini yavaşlatıyor, büyük felaketleri önlüyordu. Volkanik aktivite konusunda da uzmanlaşmıştı. Magma akıntılarını yönlendiriyor, patlamaların şiddetini azaltıyor, lav akıntılarını güvenli bölgelere yönlendiriyordu. En karmaşık görevi yeraltı su kaynaklarını yönetmekti. Kuraklık dönemlerinde gizli su rezervlerini yeryüzüne çıkarıyor, sel tehdidi olan zamanlarda fazla suyu yer altına yönlendiriyordu. Mineral kaynakları da onun kontrolündeydi. İnsanların ihtiyaç duyduğu değerli madenler, ejder yılanın izniyle yeryüzüne çıkarılıyordu. O, aşırı sömürüyü önlüyor, doğal dengeyi koruyordu. En gizemli görevi, kötü ruhsal enerjileri temizlemekti. Yer altında biriken negatif enerji, onun vücudundan geçerek pozitif enerjiye dönüştürülüyordu. Doğal afetler sırasında gizliden gizliye yardım ediyordu. İnsanlar fark etmese de birçok potansiyel felaket onun müdahalesiyle önleniyordu. En özel koruma yöntemi rüyalar aracılığıylaydı. Büyük tehlike dönemlerinde hassas insanlara rüyalar gönderiyor, onları güvenli bölgelere yönlendiriyordu. Ejder yılanın koruyuculuğu sadece fiziksel tehlikelere karşı değildi. O, aynı zamanda doğanın ruhsal dengesini de koruyordu. Zamanla ejder yılan insanoğlunun varlığını fark etmeye başladı. Bu yeni yaratıklar diğer canlılardan farklıydı. Zeki, yaratıcı ama aynı zamanda potansiyel olarak yıkıcıydılar. İlk temas, antik bir şaman aracılığıyla gerçekleşti. Bu şaman, derin meditasyon sırasında yer altındaki büyük varlığın enerjisini hissetti. Ejder yılan, onun saf niyetini fark ederek iletişim kurmaya karar verdi. Bu ilk iletişim, telepatik düzeyde gerçekleşti. Ejder yılan, şamana doğayla uyum içinde yaşamanın önemini, toprağa saygı göstermenin gerekliliğini öğretti. Şaman, bu bilgileri kabilesine aktardı. Böylece, ilk ejder yılan kültü doğdu. Bu kült, gizlice işliyordu çünkü bu büyük yaratığın varlığı sır olarak korunmalıydı. Zamanla, seçilmiş insanlarla daha yakın ilişki kurmaya başladı. Bu insanlar, genellikle madenciler, çiftçiler ve doğayla iç içe yaşayanlar arasından çıkıyordu. En özel iletişim yöntemi, titreşimler aracılığıyla gerçekleşiyordu. Ejder yılan, toprağa özel titreşimler gönderiyor, hassas insanlar bu titreşimleri mesaj olarak alıyorlardı. Bazen fiziksel hediyeler de gönderiyordu. Nadir kristaller, değerli madenler, özel taşlar, bunları ihtiyacı olan insanların bulabileceği yerlere bırakıyordu. En büyük yardımı tarım konusunda oldu. Ejder yılan, toprak altından besinleri yeryüzüne çıkararak tarımsal verimi artırıyordu. Bu sayede birçok kıtlık önlendi. İnşaat projelerinde de gizlice destek veriyordu. Büyük yapılar inşa edilirken temelleri güçlendiriyor, dayanıklılıklarını artırıyordu. En değerli hizmeti doğal afet uyarılarıydı. Büyük deprem veya sel öncesinde seçilmiş insanlara uyarı sinyalleri gönderiyordu. Ama hiçbir zaman doğrudan müdahale etmiyordu.
İnsanların kendi yollarını bulmalarına, kendi kararlarını vermelerine saygı duyuyordu. Ejder yılanın en büyük felsefesi doğal dengenin korunmasıydı. O, ekosistemlerin nasıl işlediğini, canlıların birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu, doğanın kendi kurallarını nasıl oluşturduğunu derin bir şekilde anlıyordu. İklim kontrolü, onun uzmanlık alanlarından biriydi. Aşırı sıcaklık dönemlerinde yeraltı soğukluk kaynaklarını aktive ediyor, global hava sıcaklığını dengeliyordu. Aynı şekilde aşırı soğuk dönemlerde yeraltı jeotermal enerjisini kullanarak ısınma sağlıyordu. Bu müdahaleler o kadar hafifti ki bilim insanları bile fark etmiyordu. Okyanus akıntıları üzerinde de etkisi vardı. Denizaltı hareketleriyle okyanus akıntılarını etkileyebiliyor, iklim değişikliklerini düzenleyebiliyordu. En karmaşık görevlerinden biri tür dengesini sağlamaktı. Bir tür çok fazla çoğaldığında doğal predatörlerini güçlendiriyor, bir tür yok olma tehdidi altındaysa onları proaktif ortamlara yönlendiriyordu. Orman ekosistemleri özel ilgi alanıydı. Ağaç kökleri aracılığıyla ormanlarla direkt iletişim kurabiliyordu. Bu sayede orman sağlığını izliyor, gerekli besinleri sağlıyordu. Nehir sistemleri yönetimi de önemli sorumluluklarındandı. Su akışlarını düzenliyor, kirlenmeleri doğal filtrasyon sistemleriyle temizliyor, su yaşamını koruyordu. Mineral döngülerini de kontrol ediyordu. Gerekli elementlerin toprakta doğru oranlarda bulunmasını sağlıyor, toprak verimliliğini temin ediyordu. En etkileyici yeteneği farklı ekosistemler arasında köprü kurmak oldu. Çöllerle ormanlar, dağlarla okyanuslar arasında görünmez bağlantılar yaratıyordu. Bütün bu aktiviteleri yaparken hiçbir zaman doğal işlemlere müdahale etmiyordu. Sadece rehberlik ediyordu, destekliyordu, dengeyi temin ediyordu. 21. yüzyılda ejder yılanın görevleri önemli ölçüde zorlaştı. İnsan aktiviteleri, çevresel hasar, iklim değişikliği, hepsi onun korumaya çalıştığı dengeyi tehdit ediyordu. Endüstriyel kirlilik onun için yeni bir meydan okuma oldu. Kimyasal atıkları nötralize etmek, zehirli maddeleri zararsız bileşiklere dönüştürmek, çok enerji gerektiren işlemler oldu. Kentsel genişleme onun bölgesini daraltıyordu. Şehirler büyüdükçe yeraltı alanları betonla dolduruluyordu. Bu, onun hareketlerini kısıtlıyordu. En büyük zorluk iklim değişikliğiyle mücadeleydi. Küresel ısınmanın etkileri o kadar hızlı ki doğal adaptasyon mekanizmaları yetişemiyordu. Modern teknoloji sayesinde bazı insanlar onun varlığını sezmeye başladı. Sismik izleme, jeolojik araştırmalar, yeraltı haritalamaları, bunların hepsi onun izlerini tespit edebiliyordu. Çevre bilimciler arasında bir Gaia hipotezi türeyen teoriler vardı. Bu teoriler, dünyanın yaşayan bir organizma olduğunu, kendi kendini düzenleyen mekanizmalara olduğunu savunuyordu. Ejder yılan, modern koruma çabalarını desteklemeye başladı. Çevreci aktivistlere ilham veriyor, yeşil hareketlere güç katıyordu. En etkili modern yöntemi, sosyal medya ve internet aracılığıyla farkındalık yaratmaktı. İnce etkilerle çevre bilincini artırıyordu. İklim aktivistleriyle özel bir bağ kurdu. Onların eylemlerini destekliyor, hükümet kararlarını etkilemeye çalışıyordu. Yenilenebilir enerji gelişmeleri organize ediyordu. Jeotermal enerji kaynaklarının keşfini kolaylaştırıyor, rüzgar tarlaları için uygun bölgeler işaret ediyordu. Modern zamanlarda en büyük umudu yeni jenerasyonun çevresel farkındalığıydı. Genç insanların doğaya olan saygısı onun görevine yeni umut veriyordu. İşte böylece sona eriyor Ejder Yılan'ın yer altındaki krallığının hikayesi. Bu efsane bize görünmeyen koruyucuların varlığını, doğayla uyumun önemini ve evrensel dengenin değerini öğreten derin bir anlatıdır. Ejder Yılan'ın hikayesi sadece fantastik bir efsane değil, aynı zamanda çevresel farkındalığın, doğal dengenin ve sürdürülebilir yaşamın önemini vurgulayan bilge bir hikayedir. Bu hikayenin en önemli mesajı, dünyada yalnız olmadığımızdır. Görünmeyen koruyucular, gizli müttefikler, gizli koruyucular. Bunların hepsi bizimle birlikte, bizim için çalışıyor. Ejder Yılan'ın koruyuculuğu, bize sorumluluğun ne anlama geldiğini gösterir. Güç sahibi olmak, o gücü diğerlerinin iyiliği için kullanmak demektir. Doğal denge felsefesi, modern dünyada da çok kritiktir. İklim değişikliği, çevresel yıkım, nesli tükenen türler.
Bunların hepsi dengeyi yeniden kurma ihtiyacını gösteriyor. İnsanlarla kurduğu gizli iletişim, ince etkilerin gücünü gösterir. Bazen en büyük değişiklikler en küçük hareketlerle başlar. Modern çağdaki uyumu, zamansız bilgeliğin çağdaş uyumunu gösterir. Antik bilgelik, modern zorluklarla başa çıkmak için hala çok değerlidir. Bu hikaye, Türk mitolojisinin çevresel farkındalığını gösteriyor. Atalarımız çevre korumasını modern bilimden çok önce anlamışlar. Ejder yılanın en büyük öğretisi sabır ve ısrardır. O binlerce yıldır aynı görevi sürdürüyor. Hiç vazgeçmiyor, hiç umudunu kaybetmiyor. Mitolya ailesi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Siz doğayı korumak için neler yapıyorsunuz? Hangi çevresel sorunlar sizi en çok endişelendiriyor? Ejder yılanın hikayesi gibi bazen en kuvvetli güçler görünmez olanlar oluyor. Unutmayın ki her birimiz kendi küçük yolumuzda bu dünyayı korumak için sorumluluğa sahibiz. Bir sonraki videoda yine büyüleyici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, doğaya saygı gösterin ve unutmayın. Dünya, hepimizin ortak evi. Hoşça kalın ve bir sonraki efsanede görüşmek üzere.